Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün gördüğünüz üzere sizlere renkli bir çalışma yapacağım. Bu modeli en az 2 renkli ama dilerseniz benim gibi 3 renkli veya daha fazla renklerle de çalışmasını yapabilirsiniz. Tam bir böyle ip toparlama güzel bir değerlendirme projesi ve ben daha önce bu örneğin uygulamasını yapmıştım ama eski kanalımda çalışmıştım. Soran bir takipçim olunca gerçekten ben de videonun olmadığını yeni fark ettim ve hemen sizlere hazırlamak istedim. Bu modelimiz için ilmek sayımız 10 ve onun katları. Daha sonra örneği tamamlamak için artı 4 tane ilmek ekliyoruz örneğe. Sonrasında da 2 tane kenar ilmeği ekleyerek bu şekilde sayımızı oluşturuyoruz. 2 artı yarım desenimiz 24, 2 de kenar ilmeği toplam 26 tane ilmek atıyoruz şişimize. Mutlaka bir lastik çalışması istiyor. O yüzden ister bir düz bir ters, isterseniz en az 5-6 diş haroşa boyunuzu yaptıktan sonra ön yüzden modelin birinci kurulum sırasını yapmaya başlıyoruz. Burada lastikten sonra çalışacağınız ilk renginizi hemen bağlıyorsunuz arkadaşlar ve birinci sıraya bu şekilde başlıyoruz. Ben de yeşil olan rengimi şöyle kenardan bağladım. Öncelikle kenar ilmeğimi öreceğim. Burada bildiğiniz gibi çalışabilirsiniz. Örmeden de alabilirsiniz. Modelimiz 10 ilmekten oluşuyor demiştik. Bunun ilk 4 tanesini örmeden sağ şişime alıyorum. İpim arka tarafta kalacak şekilde bırakıyorum. Daha sonra sıradaki 6 tane ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. İlk kurulum bu şekilde ilerleyecek. 4 ilmeği örmeden sağ şişimize, daha sonra taktığımız renkle de 6 adet ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı tekrar edeceğim. Yine ikinci desene geçtim. 4 adet ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum ve sıradaki 6 ilmeğimizi düz olarak örüyorum. İkinci desen bitince de yarım desenimiz var. Burada da son 4 adet ilmeğimiz var. Bunları da başta olduğu gibi örmeden sağ şişimize alıyoruz ve kenar ilmeğimizle düz örüp sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci sıra örneğin tersine dönüyoruz ve yine yeşil olan rengimizde modelimize devam edeceğiz. Burada gördüğümüz gibi ilk başta örmeden aldığımız bej renkli ilmeklerimiz var. Bu tersinde de aynı tekrar olacak arkadaşlar. 4 adet ilmeğimizi yine önde yaptığımız gibi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Fakat ipimiz kendi tarafımızda kalıyor. Daha sonra sıradaki 6 adet ilmeğimizi bir diş haroşa boyu olması adına yine tersinde de düz olarak çalışıyoruz. Öndeki sıranın tekrarı diyebiliriz. 4 ilmeği örmeden aldık, 6 tane düz ördük. İpimi benden yana bırakıyorum ters tarafta kalmasını istediğimiz için ve yeniden 6 adet ilmeğimizi, yeşille ördüğümüz ilmeklerimizi tekrardan 6 düz olarak örüyoruz ve daha sonra son artı dörtümüz var. Onları da yine örmeden sağ şişimizi alıp en son kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bundan sonra yeniden ana rengimize geçiş yapıyoruz. Örneğin 3. sırası ve ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi yine renk geçişim var diye öreceğim. 4 tane örmeden aldığımız ilmek vardı. Bunların 2 tanesini düz olarak örüyorum. Daha sonra bu 2 tanesini örmeden sağ şişime alıp sıradaki ilk yeşili buraya alacağım için şöyle ipim arkada yine örmüyorum. Hemen ilk yeşilimi alıp onu bir düz olarak örüyorum. Şimdi bu 2 adet ilmeğimi ön taraftan sol şişime, ördüğüm 1 adet yeşilimi de arka taraftan bakın sağ şişimize alıp şimdi buradaki 2 düzümüzü örüyoruz. Burada kaldı 5 tane yeşil renkli ilmeğimiz. Bunun 4 tanesini düz olarak çalışıyorum. 2, 3, 4.
Kalan bir tanesini de başta yaptığımız gibi yer değiştiriyoruz. Buradaki ilk 2 ilmeğimizi ön taraftan sağ şişime aldım. Yeşil olan son ilmeğimi arka taraftan sol şişime koyup yerlerini değiştirdim. Ve üçünü de düz olarak çalışıyorum. Burada ilk desenimizi bitirmiş olduk. Yine aynısını yapacağız. Bakın bu 2 ilmekte birinci yeşil ilmeğimi yer değiştireceğim. Bunları örmeyip hemen yeşili örüyorum ipim arkadayken. Daha sonra sol şişe takıyorum. Bu ilmekleri, yeşili de arkadan sağ tarafa takıp ikisini de düz olarak örüyorum. Daha sonra 5 tane yeşilimiz kalıyor burada. Bunun 4 tanesini yeniden düz olarak örüyorum hiçbir işlem yapmadan. Son kalan yeşilimle de sondaki 2 ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Bakın bunları önden, diğerini arkadan alıp yerlerini değiştirdim. Önce ana renkli ilmeklerimi, sonrasında yeşil renkli ilmeğimi düz örüyorum. Ve burada da bakın kenar ilmeğimden önce 2 ilmek kalıyor. Onları da düz örüp daha sonra kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz ve modelimizin ön yüzdeki 3. sırasını bitirip 4. sıra tersine dönüyoruz. Ön yüzde zaten tüm ilmekleri düz ördük. O yüzden bu sıra bir işlem yapmıyoruz ve bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak çalışıyoruz. Ve ikinci bölüme yine aynı tekrarla fakat yer kaydırması yaparak devam ediyoruz. 5. sıramda artık buraya bir sonraki rengi takıyorum. Dilerseniz yine tek renk olacaksa yeşil gibi bir iple devam edebilirsiniz. Ben buraya kahverengi bir iplik taktım. Kenar ilmeğimi kafanız karışmadan şöyle bir düz olarak ördüm. Şimdi burada nasıl öreceğiz arkadaşlar? Başlangıç ve sondaki ilmeklerimiz 5'er adet olacak. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Kenar ilmeğini sayarsanız 6 olacak ama normalde modelimiz için 5 tane ilmeğimizi kahverengi ile düz olarak örüyorum. Yeniden 4 adet ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum ve buraya bir tane düz örüyorum. Şu an 5 kahve 4 örmeden aldığımız ve bir kahve ekleyince yine 10 ilmek oluyor. 10 ilmeği bu defa bu şekilde çalışacağız. Burada bir tane vardı. Yeniden 5 tane örüyoruz ve ortadaki desenler yine 6 kahve olarak ilerliyor arkadaşlar. Şöyle bakın. 2, 4, 6. Başlangıçlar, sonlar 5, ortadakiler 6 ilerleyecek. Yine 4 adet ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve sona geldiğim için 2, 3, 4, 5 tane örüyorum ve daha sonra kenar ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğimizle birlikte burası da yine 6 tane görünüyor ama kenar ilmeğine ait olduğunu da bilin istiyorum. Terse döndüğümüzde ilk bölümde yaptığımız gibi ördüğümüz ilmekleri ters tarafından yine düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi bıraktım ve 4 adet ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kahve ve yine örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve en son kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. 6. sıramı da bitirdikten sonra 7. sıraya geliyoruz. Burada yine ana renkli ilmeğimize geçiş yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örüp alacağım. Burada 5 tane kahvemiz vardı. Bunun 4 tanesini düz olarak örüyorum.
Kalan bir kahvemle örmeden aldığım ilk 2 ana renkli ilmeklerimi önden, bu kahveyi de arkadan olacak şekilde yerlerini değiştiriyorum. Ve önce 2 düzümü, yani kendi rengindekini, daha sonra da kahverengimi örmüş oluyorum. Şimdi aynısını buraya yapacağız. Bakın bu ikisini örmüyorum ve buradaki ilk kahveyi düz alıp buradaki kahvenin yanına getireceğim. Bunu düz ördüm. Örmeden aldıklarımı önden, ördüğüm kahverengi arkadan aldım ve bakın böyle 2 kahve yan yana gelmiş olması gerekiyor. Daha sonra 2 düzümü ördüm ve devam ediyorum. Yine 4 adet düz. 2, 3, 4. Kalan bir kahveyle ilk 2 ana renk ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Önce bunları, daha sonra da kahverengi ilmeğimi örüyorum. Yeniden 2 ana renkli ilmeklerimi örmeyip kahvemi örüyorum. Bunları önden, kahveyi arkadan alıp yer değiştirip sonrasında onları da örüyorum. En sona geldiğimizde başta ve sonda da 4 adet ilmeğiniz kalacak kahveden. Onları da düz olarak çalışıp sıramızı tamamlıyoruz. En son 8. sıram örneğimin tersi. Yine 4. sırada olduğu gibi artık bir işlem yapmıyoruz ve tüm ilmekleri baştan sona ters olarak çalışıyoruz ve toplam 8 sıradan oluşan örneğimizi burada bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Buradan itibaren yeniden modelin 1. kurulum sırasına geri dönüş yapıyoruz. İsterseniz şöyle yeşille ben size bir tekrar olarak yapalım. Böyle acemi arkadaşlarımız da varsa. Kenar ilmeklerinizi ister örün ister örmeyin. Ben genelde örmeden alıyorum ama şimdi burada daha kolay oluyor diye örüp tamamlıyorum. İlk 4 adet ilmeğimizi örmeden sağ şişimize almıştık. Sonrasındaki 6 adet ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 6. 4 ilmeği örmeden sağ şişimize, 6 ilmeği de düz olarak örüyoruz. İkinci desene geldim. Yeniden 4'ünü örmeden alıp 6 tanesini düz olarak örüyorum. Ve en sona geldiğimizde yine son 4 ilmeği örmeden alıp kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz ve böylelikle 1. kurulum sırasını yeniden yapmış oluyoruz. Model birkaç sıra uyguladıktan sonra ortaya asıl çıkıyor. Onu da şöyle bitmiş halini gösterelim. Kahve, kiremit ve krem renkleriyle çalıştım. Krem. Şöyle bir görüntüsü oldu. Dediğim gibi bu model biraz kendini topluyor. Çünkü örmeden aldığımız ilmekler biraz kasıyor. O yüzden zaten bu volümü veriyor modele. Dolayısıyla altına mutlaka bir lastik çalışması istiyor. Dediğim gibi haroşada yapacaksanız en az 5-6 diş haroşa boyu yapabilirsiniz. Lastikte yapacaksanız yaklaşık 3 santim 4 santim civarı bir lastiğin üzerinde bu şekilde gayet güzel oluyor. Elinize kalan iplerle çalışabilirsiniz. Çok fazla renkli ipler gitmiyor ama ana renkten biraz daha fazla gidiyor arkadaşlar. Ona göre değerlendirmenizi yapıp ip stoğunuzda bakabilirsiniz. İp stoğunuza da. Kolay. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın.